Şimdi romantik bir tatil rotası nerede olur diye sorsak hepiniz birçok cevap kafanızda düşünürsünüz. İşte Paris diyen olabilir, Venedik diyen olabilir, Roma diyen çıkabilir ama muhtemelen bu soruya Almanya cevabını verecek yoktur herhalde. Zira bizim de aklımıza hayatta gelmezdi Almanya. Galiba birkaç sene önce Selen bana bir kitap almıştı doğum günümde. Ölmeden önce görülmesi gereken yerler. Biz orada görmüştük. Almanya'da Romantic Road diye bir rota var. Yaklaşık 410 kilometre. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen bana ölmeden önce görecek yerler kitabı alırken yaşlandığımı falan mı? Yaşlısın tabii. Bir dakika bunu konuşacağız. Neyse bu şu an romantik rotaya çıkıyoruz. Bunun sırasıyla akşam konuşacağız bunu. Onu konuşacağız. Nedense şimdi bana jeton düştü. Neyse biz o kitapta gördük burayı. Almanya'da çok güzel bir rota var. Yaklaşık 410 kilometrelik bir rota. Almanya'nın ortasından başlayıp güneyine doğru uzanan 410 kilometrelik bir rota. Üzerinde 28 tane Orta Çağ'dan kalma kasaba, kale, saray vesaire var. Biz rotanın güneyinden başlıyoruz. Münih'te olduğumuz için Füssen'den başlayıp Würzburg'a doğru gideceğiz. Rotayı tersten takip edeceğiz aslında. Bu rota aslında bundan yaklaşık 50 yıl öncesine kadar yokmuş bile. Yani bu kasabalar var ama kimse tarafından bilinmiyor. Sonrasında Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bozulan imajını tekrar canlandırmak, bakın Almanya'da güzel şeyler de oluyor aslında, sadece savaş değil demek için halk ve devlet eliyle oluşturulmuş bir proje ve aslında çok da işlemiş bir proje. Günümüzde bu rota 3,5 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Rakam küçük gelebilir, hani New York'u kim bilir kaç milyon insan ziyaret ediyordur gibi. Ama göreceksiniz bizimle beraber kasabalar ve köyler o kadar küçük ki aslında 3,5 milyon kişiyi ağırlayabiliyor olması bile başlı başına büyük bir başarı. Evet, dediğimiz gibi bu romantik yol rotası 410 kilometrelik bir rota. Peki buraya nasıl gelebilirsiniz? Eğer bizim gibi siz de güney ucundan başlamak isterseniz Füssen'e en yakın havaalanı Münih. Münih'e gelerek Münih'ten Füssen'e geçebilirsiniz. Ama kuzey ucundan başlamak isterseniz, yani Würzburg'dan başlamak isterseniz de sanırım orada en yakın havaalanı Frankfurt olması lazım. Frankfurt'a gelerek oradan Würzburg'a geçebilirsiniz. Bu arada hani illa Würzburg veya Füssen'den başlamak zorunda değilsiniz, ortadan dalabilirsiniz, yani sıkıntı yok. Hani öyle girişte bir bilet net kesmiyorlar. Hani bu böyle bir rota, 410 kilometrelik bir rota, istediğiniz yerden girin. Peki bu romantik yol rotasını nasıl gezebilirsiniz? Biz tercihen araba kiralamayı seçtik. Çünkü bu bize bir esneklik sağlayacak. Hani gittiğimiz yerde beğendiğimiz bir yer olursa belki bir yarım saat daha fazla kalmak veya anlık plan değiştirme konusunda bize gerçekten büyük bir esneklik sağlayacak araba kiralama, ama onun haricinde otobüs ve trenle de bu bağlantıları sağlayabilirsiniz. Bu 28 köy, kasaba, şehir arası, ama tabii her yere tren gitmiyor. Bazı yerlerde tren, bazı yerlerde otobüs. Yani biraz dakik olmanız lazım. Biraz iyi planlamış olmanız lazım. O yüzden araba kiralamanızı tavsiye ederiz. Yola çıkalım, bakalım neler göreceğiz. Romantik yol rotamızın ilk günündeyiz. Münih'ten yola çıktık. Füssen'e doğru devam ediyoruz. Yolda bir kasabada mola verdik. Oberammergau'dayız. Burası en az ismi kadar enteresan bir yer. Çünkü burası resmen bir açık hava müzesi gibi. Buradaki birçok evin duvarı böyle tablo gibi fresklerle süslenmiş. Hani her ev ayrı bir sanat eseri. Genelde dini motifler var. Bazı evlerde ise bazı masallar resmedilmiş. İşte Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ve Gretel, işte Bremen mızıkacıları gibi. Biz çok keyif aldık burada. Çok şirin bir yer. Oberammergau'ya arabayla girdiğinizde ilk karşınıza çıkacak binalardan biri de Aziz Peter ve Paul Kilisesi olacak. Kilisenin içinin güzelliği kadar bahçesindeki mezarlık da görülmeye değer.
Oberamer Gauda ahşap oymacılığı çok meşhur. Birçok kişinin geçim kaynağı olan bu sanatın örneklerine de kasabadaki birçok dükkanda denk geleceksiniz. Bak şarap tıpaları bunlar. Ahşap. Böyle değişik suratlar. Bak şu teyze. Ya saksılara bak. Küçüğü 17 euro. Bak büyüğüne. Bak 19. Ya alalım mı? Bavulda yer yok ya. Ayağına giysen. Böyle. Kaç numara baksana. Şöyle elinde böyle. Böyle. Bak giyerim zaten sorun yok. Ayakkabım yok zaten. Ayağıma olmaz da benim ayağıma olur. Bak. Şunu elime taksam. Desem ki benim elim böyle, elim üşüyor desem, böyle uçar desem olmaz mı? Bak. Oberamer Gau'ya yaklaşık 4 kilometre mesafede bir manastır var. Etel Manastırı. Şu an buradayız. Burası 1300'lü yıllarda yapılmış ama sonrasında 1700'lü yılların sonunda büyük bir yangında burası kül olmuş. Hiçbir şey kalmamış ve bir İtalyan mimar burayı sonrasında tekrar baştan yapmış. Burası aslında sadece arkamda gördüğünüz bazilika kısmından ibaret değil. Burası kare şeklinde bir avlu. Birçok bina var. Tabi burası aslında bir manastır. Yani burası bir kilise değil, burası bir manastır. Her manastırda olduğu gibi burada da bira üretiliyor. Şu arka tarafta bir bira üretim tesisleri var. İşte okullar şu tarafta. Bir kafesi var, restoranı var ama şu an her şey kapalı şu an burada. Bazilikaya girebiliyorsunuz ve güzel bir bazilikası var. Burada açık olan tek şey gift shop, hediyelikçi eşya dükkanı. Zaten papaz da oradaydı, kasada duruyordu. İşte kapitalizmin gücü. Hani koskoca papaz orada, adam üzüldüm, para üstü falan veriyordu yani. Ya bu arada Etel Manastırı'nın da hakkını yemeyelim, yani güzel yer, doğruya doğru. Aynı zamanda zaten yol üzerinde, Münih'ten Füssen'e giderken direkt yol üzerinde, o yüzden geçerken buraya da uğrayabilirsiniz. Evet, Füssen'e geldik. Otelimize yerleştik. Birazdan Füssen şehir merkezine doğru gezintiye çıkacağız. Sizlere biraz Füssen'den bahsedelim. Füssen, zaten söylemiştik. Bu romantik rotanın en güneyinde yer alan şehir. Aynı zamanda Almanya'nın da en güneyinde yer alan şehirlerden birisi burası. Avusturya sınırında 3-4 kilometre mesafedeyiz. Şu an bulunduğumuz yerden Avusturya sınırı yürüyerek 20 dakika falan gösteriyor. Biz bu bölgede 2 gün kalacağız. Yani Füssen ve civarındayız 2 gün boyunca. Zaten Münih'ten gelirken birkaç yere uğradık. Günün geri kalanında Füssen'i geziyor olacağız. Yarın sabah ise bu Füssen'e çok yakın, böyle 5-10 kilometre ileride Schwangau diye bir kasaba var. Oraya gideceğiz. Orada bir sürprizimiz var. Çünkü bu romantik rotanın en ikonik yerlerinden birini göreceğiz yarın. Muhtemelen günün geri kalanında da Füssen'i gezmeye devam ederiz. Füssen'de kısa bir mola verdik. Biraz dinleniyoruz, kahvemizi içiyoruz. Bu sırada size biraz Füssen'de gezilecek yerlerden bahsedelim. Öncelikle Füssen'in
Eskişehir merkezi çok güzel, çok şirin sokaklara sahip. Bayağı bir sokaklarında yürüdük. Onun dışında diğer görülmesi gereken yer çok saçma oldu çünkü zaten görmemeniz mümkün değil. Kocaman bir kalesi var. Füssen Kalesi'ni göreceksiniz burada. Onun dışında bir de bu şehrin eski koruyucusu Aziz Magnus'un adını taşıyan bir bazilika ve bir manastır var. Saint Monk Bazilikası ve Saint Monk Manastırı. Onları da burada zaten Füssen'de göreceksiniz. Bir de Leh Irmağı var hemen Eskişehir'in altında. Orası da gayet güzeldi. Muhtemelen zaten akşam yemeğimiz için o taraflara bir yere bakarız. Bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Biz bu romantik yol rotasına bir hafta vakit ayırdık. Füssen ve civarında 2 gün buralardayız ama sonrasında kuzeye doğru yola çıkacağız, devam edeceğiz. Bu romantik yol rotasında kaç gün, kaç hafta ayırmak lazım? Bu tamamen sizin ne kadar çok yer görmek istediğinizle alakalı bir konu. Biz bir hafta kalacağız ve toplamda 13-14 tane şehir, kasaba görmeyi hedefliyoruz. Aslında iddialı bir hedef. Her gün en az 2 yerde olmamız gerekecek. Ama altımızda araba olduğu için biraz daha esneyiz tabii ki. Planlar değişebilir ilerleyen günlerde ama biz bir hafta ayırdık. Zaten turumuz bittiğinde bir değerlendirme yaparız. Füssen'de birinci günümüz gayet güzel geçti. Günün geri kalanı içinse plan şu. Füssen Kalesi'ni yarın sabaha bırakıyoruz ve şimdi hava kararmadan bir şeyler yemek için Leh Nehri kenarında bir restorana gidiyoruz. Sonrasında da Füssen sokaklarına bir de gece bakacağız. Sabah 7.30 Füssen'den ayrılmak üzereyiz. Gözlerden uyku akıyor. Beden breakfast'ımızın kahvaltı salonunda, orta kahvaltının servis çok erken. Bir önceki gün pastaneden almış olduğumuz buraya has Snowball Nescafe ile kahvaltımızı yapıyoruz. Bu Snowball'lar 6 ila 8 hafta dayanıyormuş. O yüzden beklentim çok yüksek değil. Bu elma dolgulu olanı. Farklı dolguları da var. İstiyorum zaten kesilmiyor. Şükür kahvaltıda aç kaldık genelde. Taş gibi bir şey. Ay. Neyse ya. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi güne aç başlıyoruz. Bugün Şivangao'ya gideceğiz ama öncesinde bugüne bıraktığımız Füssen Kalesi ile turumuza başlıyoruz.
Hayırdır Selen, boynun bükük? Ya dün pazartesiydi. O yüzden kaleyi salı gününe bırakmıştık pazartesi. Malum müzeler kapalı oluyor. Şvangayu'ya gitmeden önce şatolara bir gelelim dedik. Müze 11'de açılıyormuş ya. 11'de açılan müze mi olur ya? Turist dediğin erken kalkar, yola dökülür. Bunlar keyif peşinde. Saat 10.25, müze kapalı. Bu durumda kalenin sadece avlusunu gezip Füsten'e veda ediyor ve bir sonraki durağımız Şivangaya'ya geçiyoruz. Burada bizi romantik yol rotasının en ikonik yerlerinden birisi bekliyor. Biz de ilk olarak tabii ki orasıyla Neuschwanstein Şatosu'yla başlıyoruz. Özellikle yoğun sezonda bu şato için biletlerinizi birkaç gün önceden online olarak almanızı tavsiye ederiz. Yoksa şatoya sadece bu şekilde uzaktan bakmak durumunda kalabilirsiniz. İşte şu an tam da oradayız. Romantik yol rotasındaki en ikonik yerlerden birine geldik. Neuschwanstein Şatosu'nun önündeyiz. Aslında bu şatoyu hepiniz biliyorsunuz. Belki isim olarak duymamış olabilirsiniz, buraya gelmemiş olabilirsiniz ama bu şatoyu mutlaka gördünüz. Hatta belki aranızda ya ben bunu nereden görmüştüm, dur çıkaracağım diyenleriniz olabilir. Bir düşünün bakalım, acaba bu şatoyu nereden hatırlıyorsunuz? Walt Disney'in logosunu bilirsiniz. Orada bir şato görseli var. Yani çok ikonik bir logodur, herkes bilir. İşte o logodaki şato, bu arkamda görmüş olduğunuz şatodan ilham alınarak, esinlenerek hazırlanmış bir logo. Aslında biraz yumuşatarak söyledim, yani bayağı alıp aynı şatoyu kullanmışlar. Burası gerçekten çok etkileyici bir yer. Hani bazı yerler, bazı anlar vardır, hani kelimeler kifayetsiz kalır. Şu an tam da öyle bir yerdeyiz. Bu anın keyfini çıkarıyoruz. Neuschwanstein Şatosu'nu sadece rehberli turlarla gezebiliyorsunuz. 13 euroluk bir bilet fiyatı var. İçeride maalesef fotoğraf ve video çekimine izin verilmiyordu. O yüzden o kısımları paylaşamıyoruz ama içerisi de en az dışı kadar etkileyici, onu söyleyebiliriz. Şato tabii bayağı yukarıda. Dolayısıyla o bilet ofisinin oradan yukarıya çıkmanın 3 tane yolu var. Otobüs, bir yürüyüş rotası var, bir de at arabalarıyla sizi yukarı çıkarıyorlar. Tabii biz at arabası kısmını çok tasvip etmediğimiz için onu eledik ama çıkışı otobüsle yaptık. 10 dakika sürüyor takriben. İnişi de yürüyüş rotası üzerinden yapıyoruz. Bu da yaklaşık 40 dakika sürecekmiş. Böylece ikisini de deneyimlemiş olacağız. Şatonun en güzel fotoğrafları Marienbrücke'den çekiliyor. Maalesef biz gittiğimizde bu köprü bakım nedeniyle kapalıydı ama yine de sizlerle paylaşmış olalım. Neuschwanstein Şatosu'ndan çıktık. O şatoyu yaptıran 2. Ludwig'in babası 2. Maximilian'ın şatosu olan Hohenschwangau Şatosu'na gidiyoruz. Yürüyüş rotamızda bir de Alpse Gölü vardı. Onun üzerinden yürüyerek gidelim dedik. Böyle biraz daha doğayla iyice buluşalım diye. Göle aslında yazın yüzmek için geliniyormuş. Kışın göl donunca paten yapılıyormuş. Mevsim itibariyle şu an ikisi de yapılmıyor. Bakacağız.
kenarında bir şeyler atıştırdıktan sonra Hohen Schwangau şatosuna doğru yola devam ediyoruz. ...1830'lu yıllarda yaptırılmış olan bu şato, kraliyet ailesinin yazları geçirmek ve avlanmak amaçlı kullandığı bir yer olmuş. Schwangau'da şatolar ve Alpsi Gölü dışında görmek istediğimiz bir yer daha vardı. Şimdi de oraya geldik. Bu şatoların yer aldığı Alp Dağları'nın eteklerinde tek başına böyle etrafında hiçbir şey olmadan duran bir kilise var. Aziz Koloman Kilisesi. Burası bize gerçekten o İzlanda'daki kiliseleri hatırlattı. İzlanda'da böyle tek başına duran birçok kilise görmüştük. Belki mimari olarak değil ama sizlere verdiği o hissiyat, atmosfer olarak biz çok benzettik onlara. Mesela bir Budir Kilisesi vardı İzlanda'da. Biraz oraları hatırladık burayı görünce. Aziz Koloman Kilisesi'nin önündeyiz. İsmi nereden geliyor derseniz Haçlı Seferleri döneminde tam da burada öldürülen bir keşiş varmış Koloman adında. Bu kiliseye de onun adını vermişler. Romantik yol ortasında 3. gündeyiz. Füssen'de kaldığımız otelden ayrıldık. Landsberg'e doğru devam ediyoruz. Muhtemelen orada 1-2 saat vakit geçirip sonra Augsburg'a geçeceğiz. Akşam da konaklamamızı yapacağımız Harburg'a devam edeceğiz. Yani bugün 3 yer göreceğiz. Muhtemelen yine yoğun bir gün olacak. Bakalım bizleri neler bekliyor. Romantik yol seyahatimizde bizi en çok etkileyen şeylerden biri de en az gittiğimiz yerler kadar bu yolların güzelliği oldu. Normalde gideceğin yere bir an önce varmak istersin. Ama burada biraz daha gitmek istiyor insan bu yollarda. Bu bir haftalık seyahatimizde yollarda kaç kere mola verdik emin olun hatırlamıyoruz. Adamlar ineklere elektrik veriyorlar. Şu teller elektrikliymiş. Şuradan şu ineği çekiyordum. Şu inek. Böyle buraya yaklaştım. Küt diye ayağıma bir şey çarptı. Önce ben şu ineği suçladım. Dedim ki bu kesin geldi beni dürttü. Ha bak geliyorlar zaten. Bak bak. Ondan sonra baktım yok inek. Ne oldu ya dedim herhalde şu elektrikli tel. Gelme gelme elektrik çarpar. Gelme bak çarpar. Yolda elektrik yüklemesiyle enerjimizi aldıktan sonra Landsberg'e doğru yola devam ediyoruz. Evet, Landsberg'teyiz. Buranın aslı Landsberg am Lech. Almanlar nedense bunu seviyorlar. Bazı şehirlerin isimlerinde o şehrin içinden geçen nehrin adını kullanıyorlar. Aynen burada olduğu gibi. Benzerini mesela Frankfurt'ta da görüyoruz. Frankfurt'un da asıl adında içinden geçen nehrin adı yer alıyor. Bu yapay şelalenin yanındaki köprüden geçip şehre girdiğinizde sizi Landsberg'in ana meydanı Hauptplatz karşılayacak. Belediye binası da zaten bu meydanda yer alıyor. Belediye binasının hemen karşısında ise Landsberg'in en ikonik ve aynı zamanda en eski kulelerinden birini göreceksiniz. Tamam, o zaman biz şimdi buradan çıkıyoruz. Şurada eski quarter var. Şu rotayı şöyle yaparız, yeşil rotayı. Ondan sonra buradan da böyle gideriz.
Bu 22 numara neymiş? Fadırle heykeliymiş. Buradan kapıyı görürüz. Şöyle de manzara noktaları var. Buradan da fotoğraf çekeriz. Şöyle 1 saat, 1,5 saat içerisinde paketleriz. Şehirde birkaç tane güzel kule gördük. Şehrin bir giriş kapısı var, Baviera Tor. Baviera kapısı, orayı gördük. Sizlere hepsini kısa kısa gösterelim. Biraz Landsberg hakkında fikir verelim. Landsberg'den ayrılmadan önce gideceğimiz bir yer daha var. Maps & Bags izleyicilerine özel bu bölümde şimdi sizleri bir hapishaneye götürüyoruz. Niye mi? Çünkü burası Adolf Hitler'in 1924 yılında 9 ay boyunca hapis tutulduğu Landsberg hapishanesi. Ve burada görüntü alınmasına izin verilmese de biz sizler için birkaç çekim yapmayı başarabildik. Romantik yol rotasının Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bozulan imajını tekrar canlandırmak için oluşturulmuş bir proje olduğunu söylemiştik. Bundan sebep olsa gerek, zamanında Hitler'in kaldığı 7 nolu hücre günümüzde yer almıyor. Tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Bu arada Hitler bir nevi Nazizmin manifestosu olan Kavgam kitabının ilk bölümünde burada bu hapishanede yazmış. Evet, Landsberg'den sonra şimdi Augsburg'dayız. Burası şu ana kadar gittiğimiz yerlere göre çok daha büyük bir yer. Münih ve Nürnberg'den sonra Augsburg, Bavyera eyaletinin en büyük 3. şehri. Burada yemek falan da yiyeceğiz, o yüzden en az 5-6 saat buralardayız. Şu anda Augsburg'un ana meydanındayız. Arkamda gördüğünüz bina Rathaus, yani belediye binası ve hemen yanında da Perlak Kulesi var. Biz gezmeye başlıyoruz, bir yerlerde sizinle tekrar buluşuruz. Şehrin ana meydanında belediye binasının hemen yanında yer alan Perlak Kulesi 10. yüzyılda bir gözetleme kulesi olarak yapılmış. İsterseniz 70 metre yüksekliğindeki bu kuleye çıkıp şehre yukarıdan da bakabilirsiniz. Augsburg'un sembolik yapılarından biri de ilginç mimarisiyle Augsburg Katedrali'dir. Net bir cephesinin olmaması sebebiyle oldukça sıra dışı olan katedralin içi de kesinlikle görülmeye değer.
Şehrin bir diğer önemli dini yapısı ise Maximilian Caddesi'nin sonunda yer alan Aziz Ulrich ve Afra Kilisesi. Burası da Augsburg için mutlaka listenizde olması gereken bir yer. Kırmızı Kule'yi de gördükten sonra şimdi Augsburg'da son 1-2 saatimizi geçirmek için burada en çok merak ettiğimiz yere gidiyoruz. Şu an çok enteresan bir yerdeyiz. Bize göre Augsburg'da görülebilecek en önemli yerlerden birisi Fuggerei Mahallesi'ndeyiz. Burası dünyanın en eski sosyal konut projesi. 1500'lü yılların başında yapılmış ve genel olarak Roma Katolik işçileri ve ailelerine ucuz konaklama imkanı sağlamaya amaçlayan bir proje. Ve projenin sahibi Fugger ailesinin adıyla anılıyor. Fuggerei Mahallesi'ndeyiz. Burada 67 tane bina var ve yaklaşık 150 yakın konut var ve şimdi sıkı durun. Burada yıllık kiralar sadece 88 cent, 1 euronun altında. Ama tabii ki bunun için bazı şartları sağlamanız gerekiyor ve 500 yıldır bu kurallar değişmemiş. Burada oturabilmek için öncelikle Katolik inancına sahip olmanız gerekiyor ve aynı zamanda Fugger ailesinin ruhlarına dua ediyor olmanız lazım. Bu ve benzeri bazı kural ve şartları sağladığınız sürece burada 88 sente kalabiliyorsunuz. Yalnız bir şey diyeceğim, bunlar burada bayağı güzel yolu bulmuşlar. Senelik kiralar 88 cent ama bizim gibi turistler için giriş bileti 6,5 euro. Şimdi Selen'le buraya 2 kişi girsek 13 euro edecekti ama Maps and Bags bunu yer mi? Yemedik tabii ki. Baktık önümüzde bir grup var ve grup bileti almaya çalışıyorlar. Biz de ne yaptık? Gruba kaynadık. Grubun lideri parayı ödedi. Biz de onlarla birlikte tıpış tıpış girdik. 88 cent bile vermedik. Evet, Fuggerei'de geziyoruz. Aslında bakınca böyle sadece işte küçük evler, sarı sarı tek tek evler varmış gibi gözüküyor ama detaylar çok enteresan. Mesela her kapının önünde böyle farklı semboller var. Böyle zımbırtılar, ne olduğu da belli değil de. Bunlar şeymiş, tabii ışık, elektrik vesaire falan olmadığı zamanlarda 1500'lü yıllarda evini tanıyabilmen içinmiş. Eğer evinin sokağını tutturabilirsen karanlıkta böyle geze geze geliyorsun. Ellerini şey yapıyorsun. İşte kendi kapının sembolünü bulunca aha diyorsun, evime geldim diyorsun. Ve bir şekilde anahtarını deliğe sokmaya çalışıyorsun. Yaşam zor. Sonra bereket gaz lambaları bulunmuş. Şu an sokaklar lambalarla aydınlatılıyor. Fuggerei'de küçük detaylar. No 2, kapılar ve kapı numaraları. Kapı numaraları 500 yıldır orada duruyorlar. Augsburg'un ilk kapı numaraları aynı zamanda. O dönemdeki evlerde kapı numarasına gerek yok. İşte muhtemelen ben Yeşil Köşk'te oturuyorum filan diyorsun şehir merkezindeysen. Fakat Fuggerei'de ilk defa kapı numaraları kullanılmış. Ve de kapılar. Ben aslında katta böyle hani bunlar burası bir ev, burası bir ev zannediyordum ama aslında alt kat bir ev, üst kat bir ev
Ve kapılarda bir tanesi alt katın kapısı, öbürü üst kattaki evin kapısı. Privacy için yapıldığı söyleniyor ama bence hani komşular giren çıkan belli olsun diye de yapılmış olmayı. Kadın el sallıyor. Efsanevi müzisyen Amadeus Mozart'ın dedesi Franz Mozart'tan hem Fouguere'in yapımında çalışmış hem de 1600'lü yıllarda buradaki evlerden birinde yaşayıp burada ölmüş. İşte o ev günümüzde bir müze olarak kullanılmakta. Fouguere'de aynı zamanda 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bir sığınak da var. Burası da yine bir müzeye çevrilmiş günümüzde. Fouguera ile birlikte Augsburg turumuzun sonuna geliyoruz. Ama bugün daha bitmedi. Maps and Bags şimdi de Harburg yoluyuz. Evet, şu an saat akşam 7 ve bugünkü 3. noktamız olan Harburg'a geldik. Bugün yoğun bir gün oldu. Biraz yorulduk. O yüzden odamızda biraz dinleneceğiz. Bu arada bu arkada gördüğünüz beyaz evde kalıyoruz. Stüdyo bir dairede kalıyoruz. O üst katta ışığı yanan yer bizim kaldığımız yer. Biraz dinlendikten sonra akşamüstü biraz yürüyüşe çıkacağız Harburg'da. Odamızda biraz dinlendikten sonra oldukça geleneksel bir restoranda yemeğimizi yedik. Zaten bu saatte kasabada açık bulduğumuz tek yer de burasıydı. Yoğun bir gün oldu ve göreceğiniz üzere biraz yorgunuz. O yüzden bugünlük bizden bu kadar. Dün akşam Harburg'da kısa bir gezinti yaptık ama hava biraz soğuktu, biz biraz yorgunduk. Bir de şehirde çok fazla sokak lambası yok, biraz karanlıktı, o yüzden çok fazla bir şey göremedik ama şehir bize çok güzel ipuçları verdi kendisiyle ilgili. O yüzden biz de Harburg gezimizi sabaha taşıdık. Burası şu ana kadar geldiğimiz yerlere göre çok farklı. Öncelikle çok daha küçük bir yer ve şehir planlaması, yani o mimari yerleşim olarak da çok farklı bulduk burayı. Çok şirin sokakları var. Yine yanından bir nehir geçiyor ve üzerinde çok güzel bir köprü var. Ve her şeyden önemlisi şehrin üstünde çok görkemli bir, hemen arkamda görüyorsunuz zaten, bir Harburg Kalesi var. 1-2 saat buralardayız, sonra yola devam. Harburg Kalesi 11 ve 12. yüzyıllarda yaptırılmış olup bu özelliğiyle Almanya'daki en eski kale surlarından biri olarak kabul edilmekte. Bu kale aynı zamanda kasabanın isminde de etkisi olan bir yapı. Harburg ismi eski Almancadan gelmekte ve bataklığın üzerindeki kale gibi bir anlama sahip. Yıllardan kalma bu taş köprü de kale ile birlikte kasabanın en ikonik yerlerinden birisi. Zaten en iyi kale manzarası da köprünün olduğu bu bölgede yer alıyor.
Bu arada biz Harburg'u çok sevdik. Bu bir haftalık romantik yol rotamızda en çok fotoğraf çektiğimiz yerlerden birisi de bu küçük sevimli kasaba oldu. Müthiş bir kale ve köprü manzarasıyla keyifli bir kahvaltı yaptıktan sonra yine yola koyulmanın vakti geldi. Nereye mi gidiyoruz? Romantik yolda 4. gündeyiz. Harburg'dan sonra şimdi de Nördlingen'e geldik. Burayla ilgili çok enteresan bir bilgi var. Bu bölgeye yaklaşık 15 milyon yıl önce bir meteor düşmüş. Böyle büyük bir meteor düşmüş ve bu bölgede böyle 1 kilometrelik falan bir çukur açmış. İşte Nördlingen şehri de bu meteor kraterinde kurulmuş bir şehir. Bir diğer önemli bilgi, Nördlingen'in çevresinde böyle yuvarlak bir hat halinde şehri çevreleyen şehir duvarları var, şehir surları var. Bu duvarlar ta Orta Çağ'dan günümüze korunarak gelebilmiş durumda. Hatta günümüzde bu şehir duvarlarının üzerine çıkıp şehri 360 derece gezebiliyorsunuz. Şimdi bu meteor konusuna geri dönecek olursam, bu Nördlingen çevresindeki şehir duvarlarıyla birlikte dünyada bir meteor kraterinde kurulmuş tek şehir. Eşi benzeri yok. Hatta bir diğer önemli bilgi, zamanında Amerikalı astronotlar Ay'a gitmeden önce bu Ay'a iniş eğitimlerini ilk defa bu bölgede, bu krater bölgesinde yapmışlar. Nördlingen'de neredeyse şehrin her yerinden gözüken bir yapı var. Kendisi Aziz George Kilisesi olup yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. İsteyenler bu kuleye çıkıp hem Nördlingen'e hem de çevresine yukarıdan bir bakabilirler. Nördlingen'de de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi arabamıza geri dönüyor ve bir sonraki durağımız Dinkelsbühl'e doğru devam ediyoruz. Evet, şimdi de Almanya'da en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden biri olan Dinkelsbühl'deyiz. Bu şehirde de yine şehir duvarları, kapılar ve renkli renkli güzel evler var. Gezimize başlayalım. Yalnız hiç tabela yok. Hep böyle boyayla yazmışlar. Hani öyle Arial falan gibi dandik font da değil. Böyle medieval, ortaçağ ruhuna uygun. Renkler koordine. Belediyeden mi gelip yazıyorlar ki bu yazıları? Banka bile tabela kullanmamış, böyle ismini yazmış.
Nördlingen gibi burada da Orta Çağ'dan kalma şehir duvarları günümüze kadar gelebilmiş durumda. Üzerinde yürüyebileceğiniz bu surlarda toplam 14 tane kule mevcut. Eğer siz de bu rotayı arabayla yapacak olursanız bu araba park yerleri konusunda da kısa bir bilgi verelim. Şu ana kadar gittiğimiz her yerde aşağı yukarı şehir içinde ücretsiz otoparklar vardı. Arabanızı park edebileceğiniz ücretsiz yerler vardı. Ama tabii burada bir saat sınırı oluyor. Genelde işte yerine göre 1 saatlik, 2 saatlik süreler var. O süre içerisinde arabanızı ücretsiz olarak koyabiliyorsunuz. Ama süre aşarsa ceza kesebiliyorlar. Bunun kontrolü nasıl yapılıyor peki? Şurada gördüğünüz gibi kartlar var. Biz mesela buraya saat 3'te gelmiştik. Geldiğimiz saati işaretledik. Burası 1 saatlik bir yerdi. Şu an saat 4, yani süremiz doldu. Aslında çıkmamız gerekiyor ama biz ne yapacağız? Alacağız onu. Dört yapacağız. Ne oldu? 1 saat 4'te geldik buraya. Yani 1 saatimiz daha var. 5'e kadar arabamız burada kalabilecek. Genelde arabamızı şehre yakın yerlere park ettiğimiz için bu şekilde geri dönüp saati değiştirebiliyoruz ve bu şekilde daha uzun süreler şehirde kalabiliyoruz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, arabayı park ettiğimizde kaleye kuleye doyduk, 1 saat kalıp dönelim diyordum ama denk kesmiş, çok güzel. Romantik yol rotamızın ilk günden beri merakla beklediğimiz o gün geldi. Rothenburg'dayız. Burası bu rotanın en önemli noktalarından birisi. En romantik şehir, en ikonik yeri. En ikonik yeri diyorum çünkü bunu siz kendiniz de test edebilirsiniz. Ne demiştik? Burası 410 kilometrelik bir rota ve yaklaşık 28 tane şehir kasaba var. Ama Google'a romantik yol veya romantik road diye tarattığınızda karşınıza çıkacak fotoğrafların %90'ı Rothenburg'dan olacak. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. O fotoğrafların da hepsi bu arkamda görmüş olduğunuz manzara olacak. Eğer buraya yüksek sezonda gelirseniz burada manzarayı boş yakalayıp fotoğraf çektirmeniz neredeyse imkansız. İnanılmaz bir sıra oluyormuş. O yüzden bol like'lı güzel bir Instagram fotoğrafı istiyorsanız biraz erken kalkıp herkes uyurken buraya gelmeniz gerekebilir. Çok güzel keçeler var, bakar mısın? Şu kabana bak. Bak ama. 300 euron var mı, kaban alalım? Neden? Aynı mağazanın outleti orada. Ne biçim outlet be, 400 euro.
Orada 300, burada 400. Fark ettiyseniz fiyatları görünce hiç konuşmadım bile. Neyse biz oradan ayrıldık zaten. Şimdi Rotenburg'un ana meydanı Marktplatz'tayız. Belediye binası da tahmin edebileceğiniz gibi burada. Meydanda dikkat çeken bir diğer bina ise Marian Apotheke. Bu bina 15. yüzyılda yaptırılmış. Binada yer alan eczane ise 1812'den beri burada hizmet vermeye devam etmekte. Romantik yol rotamızı planlarken bugüne kadar bildiğiniz gibi her gün 2-3 yer görmek üzerine hareket etmiştik. Ama Rotenburg'a tam bir gün ayırdık. Aslında buraya dün akşam geldik ve bugün bütün gün buradayız. Acelemiz yok, yavaş yavaş, rahat rahat bu güzel romantik şehrin keyfini çıkarıyoruz. Eczanenin yanındaki sokaktan girdiğinizde sizi önünde kuyusu olan beyaz renkli bir bina karşılayacak. Eskiden bu binanın alt katında kasaplar yer alırken üst katı ise insanların dans etmek için buluştukları bir yermiş. O yüzden de buranın adı Fleisch und Tanzhaus yani et ve dans evi. Şehirdeki bir diğer ikonik yer ise Röderbogen kemeri ve Markusturm Kulesi. En güzel fotoğraflar için burası da güzel bir adres. Bu romantik yol rotasını yapacak olanlar için önemli bir tavsiyemiz daha olacak. Hangi şehre giderseniz gidin bu rotada, ilk önce belediye binasına gidin. Yani o Rathaus diye geçen belediye binasına gidin. Onun altında bir turist info ofisi göreceksiniz. Bizim bugüne kadar gittiğimiz şehirlerde istisnasız bu turist info ofisleri hep belediye binasının altındaydı. Oradan ne yapacaksınız? Kendinize böyle bir harita alacaksınız. Bu haritada hem kendi belirlediğiniz yerleri işaretleyebilirsiniz. Aynı zamanda onların önerdikleri başka binalar da oluyor. Oradan gözünüze kestirdikleriniz olabilir. Küçük böyle tarihiyle ilgili açıklamalar var. Ve işin en güzel tarafı ki bu romantik rotta istisnasız karşımıza çıktı. Yürüyüş rotaları belirlemiş oluyorlar. O panoramik yürüyüş rotalarını takip ederek şehri hızlı bir şekilde keyifle gezebilirsiniz. Şimdi yemek zamanı. Sonrasında bekle bizi şehir duvarları. Aynen Nördlingen ve Dinkelsbühl'de olduğu gibi Rotenburg şehrin çevresi de Orta Çağ'dan kalma şehir duvarlarıyla çevrili durumda. Aynen burada şu an bizim yaptığımız gibi bu duvarların üzerine çıkıp şehri 360 derece yukarıdan gezebiliyorsunuz. Eğer tam tur yapmak isterseniz 4 kilometre,
Tam tura tabii ki gerek yok ama Rothenburg'u yukarıdan görmeye de değer burası. Duvarların bu bölümünde böyle enteresan yazılar var. Mesela Ronald'la Marlis Kruger Las Vegas'ta evlenmişler ama herhalde İsviçreliler. Orada Los Angeles'tan çiftler var. Fall River filan. Ne ayak anlamadım. Biz de mi buraya böyle şey yaptırsak? Selen Şükrü, Alay Bey İzmir. Ne ki bunlar? ...1270 yılında inşa edilmiş bir evin önündeyiz. Şu an müze olarak kullanılıyor. 1270 yılında bakırcılar, zanaatkarlar yaşarmış bu sokakta. O dönemden kalma bir ev. Sonrasında değişik zanaatkarlar, değişik ustalar elden ele geçmiş. Son sahibi de biraz böyle berduş bir tip olduğu için... Rothenburg modernize edilirken evine dokunulmasına izin vermemiş. Şu an içerisinde 1200'lü, 1300'lü yıllarda nasıl yaşandığına dair izler bulabileceğimiz 11 tane oda var. Gelin keşfedelim. Rothenburg'da sizlerle paylaşabileceğimiz 2 tane daha müze var. Onların isimlerini de burada paylaşalım. Tabii paylaşması bizden, araştırması sizden. Rothenburg'u gezmeye devam ediyoruz. Şehir zaten çok küçük, bir ucundan bir ucuna 15 dakikada yürünebiliyor. Böyle küçük şehirleri keşfetmeye bayılıyoruz çünkü listemizdeki her şeye tik attıktan sonra aynı zamanda şehri salına salına gezmek için de fırsat kalmış oluyor. Biz de fırsattan istifade bir kafeye oturduk. Aslında kafe snowballlarıyla meşhur. Arkada snowball imalathanesi var. Ama hatırlarsınız bizim Füsten'de snowballlardan dilimiz yandığı için bugün şansımızı Apple strudel kek gibi bir şeyden yana denemek istedik. Romantik yol 5. günde Rothenburg'da tüm hızıyla devam ediyor. Gerçi Rothenburg diyoruz ama buranın asıl adı Rothenburg ob der Tauber. Yani aslında aynı kafa. Bunu Landsberg'de de görmüştük. Almanlar bazı şehirlerde o şehrin yanından veya içinden geçen nehrin ismini şehrin adında da kullanıyorlar. Burada şu an Tauber nehrini göremiyorsunuz ama arkamda gördüğünüz köprünün altından Tauber nehri akıyor. Yukarıda da Rothenburg şehrini görüyorsunuz. Zaten ob der Tauber, Tauber'in yukarısında demek. Şimdi Rothenburg'a da kendi içinde bakacak olursak Rote ve Burg kelimeleri, yani kırmızı kale. Toparlayacak olursak Rothenburg ob der Tauber, yani Tauber'in yukarısındaki kırmızı kale. Kısaca Rothenburg. Rothenburg içinden ayrı güzel, uzaktan ayrı güzel.
O yüzden günümüzün geri kalan saatlerinde Rothenburg'a biraz da uzaktan bakalım diyoruz ve kendimizi şehir duvarlarının hemen dışındaki bahçelere ve üzüm bağlarına atıyoruz. Böylece Rothenburg turumuzu tamamlıyoruz. Ama bir de gecesine bakalım mı? Rothenburg'da akşam 8'de belediye binasının önünde başlayan bir etkinlik var. Bir gece bekçisi feneriyle sizi Rothenburg'un ortaçağ kokan sokaklarında gezdiriyor ve şehrin geçmişi hakkında hikayeler anlatıyor. Eğer ilginizi çekerse bunu da listenize ekleyebilirsiniz. Kein ehrenhafter Mann oder Beruf sein. Das schloss sich nach damaliger Weltsicht ein. Bu rüya gibi günün sonuna geldik. Rothenburg'a veda etme vakti. Ama romantik yol tüm hızıyla devam ediyor. Yarın sabah başka bir yerde görüşmek üzere. Romantik yolda 6. gündeyiz. Rüya şehir Rothenburg'u geride bıraktık ve Würzburg'a doğru devam ediyoruz. Yolda çok güzel, küçük, sevimli bir kasabaya uğradık. En az şirin olduğu kadar ismi de zor. Tauber-Bischerhofheim. Aslında buradaki planımız çok hızlı bir kahvaltı yapıp etrafı hızlıca dolanıp yolumuza devam etmekti. Ama kasaba bizi gerçekten çok enteresan, çok güzel bir sürprizle karşıladı. Şu an şehrin meydanında bir festival var. Arkada müzik seslerini duyuyorsunuz. Ve asıl bu festivalin sebebi burada senede bir kere yapılan bir etkinliğe denk gelmiş olmamız. Önemli bir festival. Taubertal 100 maratonu. Hatta bu maraton değil, bu bir ultra maraton. Çünkü 100 dedikleri şey mil. 100 millik bir maraton bu. Senede bir kere oluyor dediğim gibi ve işte biz denk geldik. Bazen böyle şeyleri planlarsın ama denk getiremezsin. Bazen de böyle kendiliğinden denk gelir. Ultra maraton, 161 kilometrelik bir maraton. Sabahleyin koşucular Rothenburg'dan başlamışlar. Sabah 6'da koşmaya başlamışlar. Farklı bitiş noktaları var. İlk bitiş noktası 50. kilometrede. İkinci bitiş noktası şu an hemen arkamda görmüş olduğunuz yer. Yani bu kasabada 70. kilometre bitişi var ve şu an finish çizgisini arkada görüyorsunuz. Birazdan sporcular gelecek. İlk koşucuyu birazdan burada birlikte izleyeceğiz. Ve işte ilk sporcu. 70 Kilometer Lauf beim Taubertal 100, eine super Leistung. Er sieht aus, man glaubt gar nicht, dass er heute früh um 6 Uhr in Rot. İlk kadın sporcu geliyor. Bu ultramaratonda 70. kilometreden sonra 100. kilometrede ve 100. milde iki finish noktası daha var. Bu arada akşam sonuçlara baktık.
Bu 161 kilometrelik ultramaratonu birinci bitiren sporcu koşuyu 13,5 saatte tamamlamış. Bu arada bu 161 kilometrelik ultramaraton derken biz de Selen'le bu romantik yol ortasında inanılmaz bir yol kat ettik. Arabayla gittiğimiz mesafeden bahsetmiyoruz. Yürüyerek kat ettiğimiz mesafe, inanılmaz bir istatistik var bizde de. Yarın turumuzu tamamlayalım, onları sizinle de paylaşacağız. Bizde de ufak bir ultramaraton var. Evet, romantik yol rotasının en kuzey ucu Würzburg'dayız. Ne demiştik? Romantik yol 410 kilometrelik bir rota. En güneyinde Füssen, en kuzeyinde Würzburg vardı. Biz bunları 6 gün önce Füssen'den yola çıktık ve bugün 6. günün ikinci yarısında Würzburg'a vardık. Burası da şimdiye kadar gittiğimiz her yer gibi bizi çok şaşırttı, çok etkiledi. Ve gittiğimiz diğer yerlere göre gerçekten burası çok farklı. Öncelikle burada hayat var, burada insan var, burada kalabalık var. Biz 6 gündür bu kadar çok insanı bir arada hiç görmemiştik. Evet, şehrin bu bölgesine birazdan tekrar geleceğiz. Ama öncesinde turumuza Würzburg Residence ile başlıyoruz. ...1700'lü yıllarda yapılmış olan Würzburg Residence, Almanya'daki en önemli barok yapılardan biri olarak kabul edilmekte. 1800'lerde Napolyon Bonaparte'ın da 3 kere konakladığı bu yapı, İkinci Dünya Savaşı döneminde ise aldığı hasarlarla kullanılamaz hale gelmiş ve 1900'lerin ikinci yarısında tekrar yapılmış. Binanın yanında ise çok güzel bir bahçe var. Birçok heykelin yer aldığı bu bahçede görülmeye değer. Enteresan heykeller var bahçede. Zorla birbirine üzüm yediren melekler. Üzüm bitince birbirini yiyenler. Turumuza Aziz Ki'nin katedrali ile devam ediyoruz. Katedral ön cephesinden bu şekilde gözükürken arka tarafında iki ayrı kulesinin daha olduğunu göreceksiniz. Şimdi sırada Würzburg'a yukarıdan bakan Marienberg Kalesi var. Kale buradan çok güzel gözüküyor. Bakalım Würzburg yukarıdan nasıl gözükecek? Yine yürümekten sefilleri oynadığımız bir günde Würzburg'a geldik. Kendimize dandik bir sandviç aldık. Burada bir kuru taş bulduk. Bu taşın üzerinde yemeğimizi yiyoruz. Ama yemeği nerede yiyoruz? Bu taş nerede? İşte öğle yemeği manzaramız. Würzburg'un en sembolik yerlerinden biri de bu eski köprü. Würzburg açılış anonsumuzda zaten orada yapmıştık.
Gün batımına doğru tekrar orada köprüde olacağız ama yukarıdan manzarasını sizinle paylaşalım. Çünkü Würzburg yukarıdan da ayrı bir güzel. Bu kaleye çıkmak için 2 tane alternatif yol var. Birisi böyle daha çok merdiven ağırlıklı bir yol ve yaklaşık 25 dakika sürüyor. Diğer alternatif ise üzüm bağları arasından giden bir yol. Orası da yaklaşık 40 dakika. Biz her iki yolda görebilmek için gelirken merdivenli yolu kullandık. Dönerken de üzüm bağlarının arasından şehre iniyor olacağız. Ve tekrar köprüdeyiz. 1400-1500'lerde yapılmış bu köprü araç trafiğine kapalı. Sadece yayaların geçebildiği bu köprüde 12 tane de Aziz heykeli bulunuyor. Burası Prag'daki Karl Köprüsü'nün 3 boy küçüğü gibi adeta. Würzburg şaraplarıyla da meşhur bir yer. Zaten biz arabayla Würzburg'a yaklaşırken yolun sağı solu her yer üzüm bağı olmaya başlamıştı. Şaraplarıyla meşhur bir yerdeyiz ve burada bir ritüel var. Şu an üzerinde bulunduğumuz bu Würzburg'un en ünlü köprüsünün üzerinde insanlar gün boyu şarap içip yukarıdaki Marienberg Kalesi'nin manzarasının keyfini çıkarıyorlar. Köprünün her iki ucunda birkaç tane mekan var. Oradan şaraplarını alıp anın keyfini çıkarıyorlar burada. Tabii ki biz de icabına bakacağız. Biz ise akşam keyfimizi köprüde değil köprünün az ilerisinde yapıyoruz. Böylece manzaramıza hem kaleyi hem de köprüyü alıyoruz. Günün sonuna geldik sayılır. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın romantik yol rotamızın son gününde görüşmek üzere. Romantik yol rotamızda 7. gündeyiz. Yani son gündeyiz. Bugün de 4-5 saatlik bir programımız var. Aslında biliyorsunuz bu rotanın son noktası olan Würzburg'a dün gelmiştik. Ama bu rotaya bir yerde biz ekleyelim istedik. Bamberg'e gideceğiz bugün. Ve romantik yol rotamızı Bamberg'de sonlandıracağız. Oraya gitmeden önce sabah çok güzel bir parka geldik. Burası Würzburg'un hemen dışında böyle 10-15 dakika mesafede bir park. Rokoko bahçelerindeyiz. Burası tarihi bir park. Ve içinde 300'den fazla heykel var. Hani heykeller bu arada çok enteresan. Hani sanatçılar ne anlatmak istemiş anlamadık ama çok değişik kafalar var. Güne çok güzel başladık. Temiz hava alıyoruz ve fresh bir şekilde yola devam edeceğiz. Bamberg'e gidiyoruz.
Romantik yol seyahatimizde son şehirdeyiz. Bamberg'e geldik. Arkamda gördüğünüz bina eski belediye binası. Bamberg'in eski belediye binası. Bu seyahatimiz boyunca gördüğümüz belediye binaları arasında uzak ara en enteresanı. Şu arkamda gördüğünüz kısım bu binanın aslında büyük bir kısmı ve bir yapay ada üzerinde yer alıyor. Ama daha da enteresanı binanın öbür ucunda beyaz sarı bir kısmı var. Bu tamamen binadan böyle nehre doğru bir çıkıntı yapmış ve tamamen bu kazıklar çakılarak nehrin üzerinde inşa edilmiş bir kısmı. Bu belediye binasının çok da ilginç bir hikayesi var. Zamanında Bamberg halkı bu belediye binasını inşa etmek istediğinde dönemin Bamberg piskoposu buna izin vermemiş. Hayır demiş, bu binayı buraya inşa edemezsiniz, benim topraklarımda bu binayı yapamazsınız. Bunun üzerine Bamberg halkı başka alternatif bir çözüm geliştirmiş ve sen izin vermiyorsan demiş, biz de bu binayı nehirde yaparız. Bamberg güzel, keyfimiz yerinde ama biraz sona doğru yaklaşmanın verdiği hüzün var. Bamberg'teki son dakikalarımızı geçirmek için şimdi de Küçük Venedik adındaki renkli renkli nehir evlerinin olduğu yere gidiyoruz. Küçük Venedik tam kartpostallık bir yer ve romantik yol seyahatimiz için de harika bir final. Bu bir haftalık masal gibi seyahatimizin sonuna geldik. Maalesef her şeyin bir sonu oluyor ama biz bu seyahatten gerçekten çok güzel anılarla dönüyoruz. Günde 13 farklı kasaba ve şehir gezdik. Bazıları tabii ki öne çıksa da biz hepsini çok sevdik. Bu masal gibi bir haftalık romantik yol gezimizi birçok güzel anı ve sayısız fotoğrafla tamamlıyoruz. Romantik yolun 410 kilometrelik bir rota olduğunu ve üzerinde 28 tane şehir, kasaba, köy olduğunu söylemiştik. Bizim uğradığımız yerleri ise ekranda sağ tarafta görebilirsiniz. Hepsi birer Maps & Bags tavsiyesidir. Ama bilin ki romantik yol bunun çok daha fazlası. Bu arada Tauber-Bischofheim'daki ultramaraton sırasında bazı istatistiklerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Videoyu bitirmeden onları da aktaralım. Bu bir haftalık romantik yol seyahatimiz boyunca arabayla kat ettiğimiz 410 kilometreye ilave olarak gittiğimiz yerlerde de yaya olarak tam 182 bin adım atarak toplamda 140 kilometre yürümüşüz. Biz de bir alkış hak ediyoruz sanırım. Bir sonraki seyahatte, bir sonraki keşifte görüşmek üzere.